Herkese dünya turumun 38. ülkesi Tayvan başkenti Taipei'den selamlar. Ve şu an Tayvan ülkesindeki ilk günüm. Bu ülkeye dün akşam giriş yaptım. Ve şimdi başkent Taipei sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Burası dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Tabii ilk 5'te ilk 10'da değil ama listenin en başlarına yer alan ve çok güzel, insanların çok nazik ve güvenli olduğu bir ülke dostlar ve Tayvan'ı bir hafta boyunca gezeceğiz, dolaşacağız. Şu anda başkent Taipei'nin en merkezi yerlerinden birisindeyiz ve burada genç nüfus fazlasıyla var. Burada gençler geliyorlar, eğleniyorlar, fotoğraf çekiliyorlar, sosyal zaman geçiriyorlar ve burada gördüğünüz Tayvanlı insanlar oldukça mutlu bir hayat geçiriyorlar burada. Ve Tayvan'a geldiğimde yüzüm güldü. Çünkü çok mutlu bir ülke, insanlar keyifli, mutlu ve onları görünce ben de mutlu oldum ve şimdi bu sokakları beraber keşfedeceğiz. Bakalım Tayvan'da yaşam nasıl, Tayvanlılar nasıl yaşıyorlar, nerelerde zaman geçiriyorlar, nasıl bir ülkede yaşıyorlar, ekonomileri nasıl, nerelerde yiyip içiyorlar, her şeyi beraber keşfedeceğiz. Şu anda Tayvan ülkesinin başkenti Taipei'de Ximending isminde bir bölgedeyim. Bu bölge Tayvan'ın en hareketli, en çok alışveriş yerlerinin olduğu, en kalabalık ve gece hayatının, kafelerin, barların olabileceği bir yerde öğlen saat 3'te geziyoruz. Bugün günlerden cumartesi ve hafta sonu da olduğu için öğlen 3. Burada bayağı bir kalabalık görüyorsunuz. İnsanlar dışarıda. Genelde buraya insanlar eğlenmek için, sosyal zaman geçirmek için geldikleri bir mevki. Yemek yenecek restoranlar, meyve suyu, alkol içip eğlenilecek ve takılınacak yerler burası. İnsanlar çok mutlu ya. Canlı müzik yapanlar da var burada. Tayvan güzel bir ülke ama şöyle de ilginç bir bilgi vermek istiyorum size. Tayvan aslında bir ülke mi, değil mi? Bu bir çok tartışma konusu. Daha günümüzde hala bu kesinliğe ulaşmamış gibi bir şey. Aslında ulaştı da. Tayvan'a ülke diyenler de var, ülke değil diyenler de var. Aslında iki tarafta haklı denebilir. Yani olay aslında şöyle. Tayvan kendisi, kendi halkı ve devleti biz bir ülkeyiz kardeş diyorlar. Ama Çin devleti ise sen hayırdır diyor Tayvan'a, sen benim özerk bir bölgemsin diyor. Tamam sen bir ülke olabilirsin belki ama diyor özerklik veriyorum ben sana diyor. Yani Çin Tayvan'ı bir ülke olarak tanımıyor ve dünyadaki birçok ülke, hatta dünyadaki ülkelerin yarısından çoğu Tayvan'ı ülke olarak görmüyorlar. Tayvan ülkesi biz ülkeyiz diyor. Tayvan'ın kendine ait para birimi var, Tayvan doları. Onun dışında Tayvan'ın kendi bayrağı da var. Yani çok bir tartışma konusu bu. Uzun yıllarca Çin'in altında himayesinde olan bir ülkeydi ve Türkiye olarak söyleyeyim, Türkiye'de Tayvan'ı, yani Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti de Tayvan'ı ülke olarak tanımıyor. Nedeni ise şu, Çin o kadar Tayvanlılara düşman ki, Çin şöyle bir karar almış, demiş ki dünyadaki bütün ülkelere res çekmiş, demiş ki ha Amerika'sına, ha Avrupa ülkelerine, ha Türkiye'ye. Çin demiş ki bu dünyada kim Tayvan'ı ülke olarak tanıyorsa o ülkeye ambargo uygulayacağım ve benim de düşmanımdır diye bir açıklama yapmış Çin ve bundan dolayı Türkiye devleti de Çin'le ilişkilerin bozulmaması için Tayvan'ı ülke olarak tanımıyor Türkiye'de. Ama Tayvanlılar kendileri ayrı bir kültür, farklı bir yaşantıları olan bir ülke. Yani çok karışık bir olay yani. Değişik bir ülke. Neyse biz şimdi Tayvan'ı gezelim, dolaşalım. Bakalım buradaki Tayvanlı insanlar neler yapıyor. Ve burada işte insanlar toplanıyor. Burada sokak gösterileri yapılıyor. Tam da günü cumartesi günündeyiz. En eğlenceli gün. Burada şu an müzik açıyorlar. Burada şarkı söylüyorlar ve burada insanlar toplanmışlar. Herkes burada izliyorlar şu an. Hello. Hello. Gençler eğlenceli. Hello. Herkese el sallıyorlar. Hello. Kamerayı seven Tayvan halkı. Çok güzel ya. Nazik insanlar ya. Nazik güler yüzlüler. Ben sadece insanları size göstereyim dedim ama kamera gören herkes el sallıyor. Yani burada insanlar çok güvenilir ya. Gerçekten bu insanlarda sinir diye bir olay yok. Kavga, gürültü, önyargı, dedikodu yok. Tamamen barışçıl. Dünyanın en güzel insanlarından birisi. Kesin ve net diyorum bunu.
Tayvan ülkesinin nüfusu tam tamına 24 milyon ve küçük bir ada ülkesi. O kadar küçük bir ülke ki yani ülkenin bir ucundan diğer ucuna arabayla gitmek 10 saat kadar falan ve ekonomi olarak ise 1 Amerikan doları 31 Tayvan doları ediyor. 31 sayısı yüksek olabilir ama parası çok değerli ve ülke biraz pahalı bir ülke. Çok aşırı derecede pahalı, lüks değil ama yani yine de yaşanılabilecek bir maddiyatı var. Örneğin bir restoran fiyatları olarak burada geldiğinizde yemek yiyeceğiniz zaman burada gördüğünüz 31 bir Amerikan doları ediyor ve örneğin burada yemekler ortalama 200-240 civarında satıldığını görüyorsunuz. Yani Tayvan Taipei'de ortalama 7-8 dolara yemekler yiyebiliyorsunuz çeşit çeşit. 5 Amerikan dolarından başlıyor ortalama, yani 2-3 dolara yemek yenecek yer bulmak çok zor. Var ama çok zor. Ortalama olarak 6 dolar, 5 dolar, 7 dolar civarından başlıyor burada yemek fiyatları restoranlarda. Hosteller ise ortalama 15-20 Amerikan dolarından başlıyor karma yatakhaneli olarak. 17-18 dolardan başlıyor ve o fiyatlardan devam ediyor. Yani Tayvan'a gezmek için, gelmek için biraz para gerekiyor. Parayla gelmek lazım. Parasız gelinecek bir ülke pek değil. Düşük bütçeliyle gezmesi biraz zor olabilecek bir ülke burası. Şimdi size Tayvan'da açık ve net en sevdiğim birinci özelliği söylüyorum. Yerini de başka hiçbir özellik alamaz. Bakın şu an güneş altındayım. Hava burada dehşet derecede sıcak. Ama burada öyle bir inşa sistemi yapmışlar ki şehir planlaması ve binaları inşası yapılırken bu sıcaktan insanlar etkilenmesin, rahatça sokakta yürüyebilsinler diye bir sistem yapmışlar. Örneğin bakın burası bir trafik ve normalde kaldırım şurası ve kaldırım bu yol ve burada güneş altında yürümeyelim diye bakın binayı da böyle gösteriyorum. Yürünecek her yeri gölge yapmışlar burada. Görüyorsunuz normalde burası bir kaldırım ve buradaki bütün sokaklar bu şekilde. Kaldırım ama binaları inşa ederken öyle bir inşa yapmışlar ki görüyorsunuz burada yürüme yolunun üstünü kapalı yapmışlar. Yani burada binalar inşa edilirken bunun planlamasını önceden hazırlamışlar. Ve burada yolda, trafikte yürürken bakın normalde işte kaldırım. Burası komple böyle dükkan başlangıcı. Burası normalde buranın üstü açık olması lazım. Dünyanın her yerinde böyledir. Ve burada normalde güneşin altında yürüyüp pişmemiz gerekiyordu. Sıcaktan of çok sıcak falan filan. Ve bunun önüne geçmişler. Tayvan'da en beğendiğim birinci özellik bu. Yerini hiçbir özellik alamaz. Yani burada sokakları öğlen sıcağında bile rahat rahat gezebiliyorsunuz. Buranın üstü kapalı olduğu için gerçekten Tayvan'ı bu konuda sonuna kadar tebrik ediyorum. Helal olsun ya. Burada valla gölgede yürüyoruz. Şehrin neresine gidersek gidelim her yerde gölgede yürüyoruz. Ve Tayvanlıları kesinlikle tebrik edebileceğim diğer özelliklerden birisi de diyecektim. O burada bir televizyon programına denk gelmişiz. Is it television? And I'm YouTuber. For YouTube. Televizyon için çekim yapıyorlarmış. Kolay gelsin onlara da. Ve Tayvanlıların en kesinlikle tebrik ettiği birinci özellik, diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi burada da insanlar inanılmaz saygılı ve kurallara kesinlikle uyuyorlar. Örneğin şu an bir trafikteyim ve burada dört yol ağzında şimdi yeşil yandı da herkes geçiyor, görüyorsunuz. Burada hiçbir şekilde el sallıyorlar bana oradan. Hiçbir şekilde yeşil ışık yanmadan kimse karşıdan karşıya geçmiyor. Kırmızı yanarken hiçbir yaya ve araba hiçbir şekilde kuralları ihmal etmiyor. Yani yolda araba yok. Yani bomboş yol ya. Bomboş yol. Yine de kırmızı yanıyor diye kimse geçmiyor, araba yok diye. Kurallara uyuyorlar kesinlikle yani. Tebrik ediyorum. Kurallara dibine kadar uyan bir millet. Örneğin bakın şu an bana kırmızı yanıyor burada. Buradan böyle tek tük araba geçiyor. Bakın şu an araba yok. Normalde ben buradan geçebilirim. Bakın karşıdakiler de bekliyor. Benim yanımdakiler de burada bekliyor. Bomboş yol ya. Sırf kırmızı yanıyor diye bekliyoruz. Bakın. Hiçbir yerden araba geçmiyor ve şimdi yeşil yandı bize. Saniyelerde yazıyor. Şu an 44 saniyemiz var. Tayvanlılara bu konuda helal olsun ya. Tayvan'da yaşamak nasıl mı? İşte Tayvan'da yaşam böyle bir şey dostlar. Güvenli bir ülke. Temiz, tertemiz yerlerde, hiçbir yerde çöp göremiyorsunuz. Bakın tertemiz bir ülke. İnsanları gerçekten insan ya. İnsanları insan. Geçenlerde Hong Kong'a gidip Hong Kong'u gezmiştik. Hong Kong'a çok benzeyen bir ülke.
neredeyse hiçbir farkı yok diyebilirim. İnsanlık ve kalite, yaşam şartları her şey üst seviyede. Yani insanlar çok iyi burada. Başka diyebileceğim bir söz yok. Her yer tertemiz dostlar. Bakın yani her şey olması gerektiği gibi kurallarına göre yaşayan insanlar. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yer burada Tayvan Taipei'de ünlü bir çaycıymış. Ve burada bayağı da bir kuyruk da var, görüyorsunuz ya, bayağı bir kalabalık var. Burada boba tea isminde, yani boba çayı satılıyormuş. Ben de ömrümde hiç denemedim. Bir deneyelim Tayvan boba çayı nasılmış, bayağı ünlüymüş. Buradan satın alıyorsunuz. Boba çayı 4 dolar, diğer meyve suları ise 3 dolara satılıyor. Bu da 4 dolara alacağız. Burası fotoğraf yeri yapmışlar. Yukarıya da yazmışlar fotoğraf çekme yeri diye. En iyi fotoğraf yeri falan yazmışlar. Bu da böyle ilginç bir yer böyle. İşte çaylar burada. Size bahsettiğim boba çayı da bu. Sugar boba milk diyor. Böyle değişik bir görüntüsü de var. Çayı aldım şimdi. Boba çayı böyle Shinfu Tsang diye geçiyor. Çok böyle ünlü bir yermiş. Hatta içeride yapımı o kadar farklı ki, bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim şimdi. Burası çayı aldığım yer. Burada bu şekilde böyle yapıyorlar bir şey de. Bakın burada oklavayla da bir şeyler atıyorlar ve çayı bundan yapıyorlar galiba. Çok enteresan, bak buradan böyle ince ince şeyler veriyor. Kahve tanecikleri mi? Bunları anlamadım. Böyle un falan var oklavayla. Burada hamur ama farklı değişik bir hamur bir şey açıyorlar burada böyle. Bayağı bir ilginç. Hadi bir deneyelim bakalım nasılmış tadı. Sütlü. Böyle farklı bir tadı var. Çok ilginç bir şey geldi. Şunu bir karıştıralım. Bunun dibinde bir şey var, göstermiyorum. Bakın pipetin ucunda da değişik bir şey var. Az önce oklavayla açtıkları şey var ya. O geldi ağzıma. Çok güzel. Evet. Oklavayla açtıkları şey var. Sütle birlikte karıştırmışlar. Çay yapmışlar. Çok güzel. Bayıldım. Bayağı iyi. Bayağı başarılı dostlar. Klasik ya. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu heykel adamlar her yerde var. Burası ilginç yanı ise bulunduğum bir yer, bugün günlerden cumartesi günü. Burası hafta sonları cumartesi ve pazar trafiğe kapatılıyormuş. Buradan arabalar geçmiyormuş. Hafta içi burada bu kadar kalabalık olmuyormuş. Ancak gece hava karardıktan sonra oluyormuş. Yani normalde burası trafik. Arabaların geçtiği yollarmış burası. Şansa bugün de cumartesi günü olduğu için burada eğlence tam da gününde takılıyoruz dostlar. Burada çok ilginç bir şey yapıyorlar. Ne yaptığını anlamadım. Kızın elinde şu an bir şey var, püsküllü böyle. Ayağıyla vuruyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar ve karşılığında adam da buradan bir içecek hediye ediyor. Bak, sektiriyor. Top sektirir gibi sektiriyorlar. Şuradaki içeceklerden hediye ediyor. Ah be ablacığım, bir sektiremedin. Tamam, you can do it. Bir, iki, hadi 3 olsun hadi. Bu kadar yaptı. Şimdi kardeşimiz içecek hediye etti. Ne güzel ya. Kız hiç sektiremedi, yine de içeceği aldı. Bakın arkada da sıra bekliyorlar. Ama bir para ödüyorlar galiba. Çünkü ellerinde fişlerle geliyorlar. Herkesin elinde birer fiş var. Değişik bir aktivite yapıyorlar burada. Olacak. Sadece bir sektirebildi. İçeceği alabilecek mi bakalım? İyi, aldı yine içecek. Burada sokak yemekleri olarak milyon tane değişik şeylerden var abi. O kadar farklı bir kültürü var ki buranın. Asya mutfağı, Çin mutfağı, Tayvan mutfağı. Farklı ya, böyle değişik şeyler yapıyorlar. Burada da şişte sosisler falan var burada böyle. İlginç yemeklerin olduğu tezgahlar. Burada da o sosisler var burada da. Tabii bunların hepsi domuz sosisi.
Ama fiyatlar böyle genelde 2,5 Amerikan dolarına 75'e falan satılıyor. Burada böyle farklı tezgahlar. Burada da değişik böyle şinitsel tavuklardan var. Şişlerde burada. Hello brother. Böyle bu şekilde böyle hardallı, ketçaplı. Burada da ilginç böyle tavuk var burada da. Oo, burada da ahtapot var. Ahtapot bu gördüğünüz. Ahtapot yanında da ne balığı bilmiyorum. Ahtapot güzel gözüküyor. Hello. Looking so good. Burada deniz ürünleri fazla. Burada da böyle farklı şeylerden var. Hello. Burada da böyle deniz ürünlerinden var. Farklı deniz ürünleri tezgahları burada. İlginç bir sokak yapmışlar burada. Ya bu Tayvan'ın, Asya'nın kültürü inanılmaz farklı ya. Yeme içmesi, kafeleri, giyim tarzları, hani her şey çok ilginç ya. Buraları keşfetmeyi ben çok seviyorum, bu Asya kültürü. Nereye gidersen git her sokakta farklı ilginç şeyler karşına çıkıyor her zaman. Ben buradan şunu anlıyorum. Tayvanlılar çay içmeyi kesinlikle çok seviyorlar. Bakın burada da bir çaycı dükkanı var. Ve şuradaki sıraya bakın. Az önce de zaten bir yerden çay alıyorduk. Yani şuradaki bayağı kalabalığa bakın ya. Burada insanlar çayı seviyormuş, ben onu anladım. Etrafta her yerde çok fazla çay dükkanı var. Ama tabii böyle farklı çok fazla çeşitlerde çaylar yapıyorlar. Zaten bir tanesini denemiştik az önce. Her gittiğim çaycıda inanılmaz sıra var yani. Bayağı bir seviyorlar ve burada diğer Asya ülkeleri gibi klasik sokak tezgahları bayağı ünlü. Burada da ne otobüsleri bilmiyorum. Burada 2 tane beyaz otobüs çekmişler. Burada yine bir şeyler yapıyorlar, burada ilginç. Tayvan'da valla neler yapıyorlar ben aklım ermiyor ya, burada insanların yaptıkları da. Her yerde şaşırdığım ilginç şeyler çıktığı için karşıma. Ne yapıyor bunlar burada? Kan dağılım herhalde. Hello, el sallıyor abimiz de oradan. Bunlar burada herhalde sağlıkla ilgili bir şey yapıyor olabilirler sanırım ya burada. Tansiyon, nabız falan böyle öyle aletler falan. Akşam oldukça burası iyice kalabalık olmaya başladı. Cumartesi akşamı. Bakın yani şuradaki kalabalığa ve bu bulunduğum mevki zaten en çok gençlerin bulunduğu mevki. Gençler en çok böyle eğlence için buralara geliyorlar. Dolu dolu ya bayağı harbiden. Keyifli sokaklar ya. İnsanlar sıkılmıyor. Ülkenin şu anlamda çok bir farklılığı var. Şehir içi hiç ağaç ve yeşillik ortamı hiç yok dostlar, yani bu şehir merkezinde. Ama şehrin dışında özellikle Tayvan'ın geneli olarak yemyeşil çok doğal bir ülke. Bayağı bir ormanları olan bir yer, doğal parkları olan bir yer. Sadece bu şehir merkezi biraz çok beton olduğu için biraz sıcak basıyor. Çünkü yerden sıcak öyle bir vuruyor ki bayağı bir sıcaklık geliyor. Onun dışında da inanılmaz gelişmiş bir yer zaten. Adidas olsun. Önümüzde zaten her türlü dünya markası ürünlerini her yerde bulabiliyorsunuz. Her şey çok rahat, yani burada aradığınız her şeye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Yani ben bugün şu gözle şu Tayvan'ı gezdim, başkent Taipei'yi. Burada yaşanır mı? Çünkü Tayvan çok dünyaca ünlü bir ülke ve yani tanınmış bir yer. Hem de zengin, teknoloji anlamında çok ileri safhalarda olan bir ülke. Yaşanır mı diye baktım, insanları gözlemledim. Genel olarak herkes çok mutlu ya. Böyle mutsuz insan görmedim. Şimdi yeşil yandı, karşıya geçiyoruz. Yani insanlar zaten böyle kuralcı, bayağı bir kurallara uyuyorlar. Yaşanır mı gözüyle bir baktım ben bu ülkeye. Her ülkeye gittiğimde de aynı şeyi yaparım. Yaşanabilecek bir ülkeye benziyor gerçekten. Çok öyle aman aman da çok pahalı bir ülke değil. Evet, bir tık pahalı olabilir diğer Asya ülkelerinden ama zaten burada çalışıyorsanız zaten buranın parasını kazanacaksınız ki burada asgari ücret zaten internette yazan verilere göre 800-900 Amerikan doları civarında. Zaten burada çalışıyorsanız asgari ücret zaten almazsınız. Daha yüksek miktarlarda para kazanırsınız. Yani bir tık pahalı ülke ama geliriniz de ona göre yüksek olacak ve maddi geliriniz de iyi olacağından dolayı burada rahatça yaşayıp keyifli bir hayat geçirilebilir ya. Benim içime sinmeye başladı. Tayvan güzel yani. Özellikle diğer mevkilerine de bakmak lazım. Yani Taipei dışındaki diğer şehirlere de bakmak lazım. Ve trafikte genel olarak bu şekilde korna sesi bile hiç duyamıyoruz ya. Korna sesi hiç yok. Çünkü herkes o kadar düzgün bir şekilde yapması gerektiğini yapıyor ki gayet de düzgün yani. Tertemiz her yer. Havası da güzel ve serin şu an. Hafif hafif de esiyor. Akşam oldu zaten. Akşam serinliği böyle.
Burada bekliyoruz. Akşam oldu. Şimdi yemek yemek için bir tane restoranta geldim. Restoranımız böyle. Burada şimdi oturup bir yemek yiyeceğiz. Burası biraz uygun fiyatlı, düşük bütçeli bir restoran. Yani biraz burası pahalı gibi, lüks gibi düşünmeyin. Daha çok böyle düşük bütçeli bir yer burası. Burada şimdi masa bakıyorum. Böyle bayağı da bir kalabalık. Hadi şuraya oturalım. Burada şimdi bir yemek yiyeceğiz. Yani fiyatlar burada biraz daha uygun diye geldim. İşte söylemiştim, normalde fiyatlar 7, 8, 10, 12 dolar falan civarında satılıyor burada. Şimdi bu geldiğim restoranda daha böyle uygun 3, 4, 5 dolar civarında fiyatlar var. Bakalım burada neler yiyebiliriz. Menüyü bayağı bir inceledim. Bayağı bir deniz ürünü var. Dedim farklı bir deniz ürünü yiyelim. Tayvan'a gelmişken Batı mutfağı denemeyelim tabii ki. Gidip de öyle pizza, hamburger, sandviç yemeyelim. Burada Asya mutfağı deniz mutfağı demektir. Deniz ürünleri demektir. Ve şurada kalamar sipariş edeceğim. Ama kalamar bildiğiniz kalamardan değil. Yani öyle yuvarlak, içi boş çember şeklindeki kalamarlardan değil. Şu fotoğrafta da gördüğünüz gibi büyük boy bir kalamar var. Bundan sipariş edeceğim. Patatesle beraber geliyormuş. Ve fiyatı 120 Tayvan doları. O da oluyor ki 4 Amerikan doları. Bir tane ondan sipariş edeceğim. Bununla doymayabilirim. Doymayacağım için yanında da şurada bir ekmek gördüm burada. Focaccia ekmeği varmış. Bundan sipariş edeceğim. Genel olarak mesela burada istiridye falan böyle ne bileyim midye gibi şeyler falan var. 3 dolar ortalama. Yani 31 Amerikan doları ediyor. Uygun bir restoranta geldik. Şurada böyle ana yemek yemek isterseniz böyle hani pizza falan isterseniz ortalama 4 dolar fiyatına. Burada pizzalar var veya onun dışında burada makarna böyle çeşit makarna çeşitleri 4 dolar 5 dolar civarına. Böyle uygun fiyatlı bir restoranta geldim. Hadi bakalım 4 dolara büyük bir kalamar yiyelim. Yemeğim geldi. İşte kalamar dedim yani ahtapot bütün olarak geldi. Şöyle bütün bir ahtapot bu şekilde böyle. Patates var. Yanında da işte böyle bir ekmek geldi. Ekmek ekstra sipariş verdim. Fiyat olarak işte ahtapot 120, ekmek 35, sınırsız kola 50, toplam 205 Tayvan doları yani 7 Amerikan dolarına. Bunu yiyorum. Bu sofra 7 Amerikan doları yani 200 Türk lirası. Türkiye'de yesem kaç para olurdu? Hadi bakalım bunu bir deneyelim nasıl çıkacak acaba. Şöyle dilimledim. Şuradan şöyle bir parça alalım. Kalamar. Bu şekilde böyle güzel kızartmışlar. Tadalım. Güzel. Sert bir şey çıktı. Güzel abi, bildiğiniz ahtapot. Normal böyle biraz lastik gibi böyle. Ama lezzetli deniz ürünü. İyi abi. Ben şimdi bununla akşam yemeği yapıyorum böyle. Sonra Tayvan'ı gezmeye devam edeceğiz dostlar. Taipei'de akşamı ettik. Hava kararmak üzere. Burada da bir kalabalık yakaladık yine burada. Yine burada etkinlikler bitmiyor. İnsanlar eğleniyorlar burada bayağı bir. Ve burada bir dans show var. Dans gösterisi. Tayvan'dayken kendimi sanki bir çizgi filmin içindeymişim gibi hissediyorum. Hatta çizgi film derken bu Uzak Doğu Asya'da olan animeler vardır ya, sanki onun içindeymişim gibi hissediyorum. Çünkü bazı insanların burada kılık kıyafetleri, tipleri falan çizgi film karakterlerine çok benziyorlar. Böyle yüzleri, giyimleri, kıyafetleri ve sokakları olsun. Özellikle yazı karakterleri hep burada böyle hani resim çizer gibi yazı karakterleri var ya bu Çince dilinde falan. Ya kendimi bir çizgi filmin içindeymişim gibi hissediyorum. Yani şu sokağa bakın ya. Şurada bakın hatta animeler var. Burada insanların yüzlerine bakın böyle bir çizgi filmin içindeymişim gibi hissediyorum. Çok ama güzel bir duygu yani, böyle eğlenceli. İnsanları izlemek burada çok keyifli. Binalar da böyle gayet hoş.
Çok yüksek binalar burada yok yani. Buradaki en yüksek binalar en fazla bu kadar. Gördüğünüz gibi bulunduğum mevkide. Genelde yani 5-6 kat, 8 kat civarında bir yükseklikler var. Trafikte böyle. Güzel yani. Burada da yine eğlence devam ediyor. Burada da canlı müzik yapanlar falan var. Hafta sonları, cumartesi, pazar bu geldiğim mevki genelde bu şekilde oluyormuş hep. Gençlere ayrılıyormuş burası hep. Burada da böyle bir canlı müziğimiz var. Artık Tayvan'da ilk günümde akşamı ettik, havayı kararttık. Şimdi ben de o merkezi yerden ayrıldım ve kaldığım hostele geri dönüyorum. Hazırlanıp diğer videolar için yollara çıkıp devam edeceğiz. Taipei'yi, Tayvan'ı her anlamda keşfedeceğiz. Sizlere bu videoda bir cumartesi gününde en merkezi, gençlerin en çok takıldığı yerdeki sokaklarda neler var, nasıl bir kültür var bunları göstermeye çalıştım. Bu videoyu da buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman diğer Tayvan videolarında görüşürüz dostlar.